İstanbul Büyükşehir Belediyesi %40'lık bir zam teklifi götürdü. İmamoğlu ne düşünüyorsun? Görüp göreceğimiz bu olur ya. Şimdiye kadar söylediklerinin hep aksini yapıyor. Hep güvenenleri boşa çıkardı. İyi. Millet fakir. Parası zaten yok. %40 yerine %15 versin. %10, %20 tamam da %40 millet nasıl ödesin yani? Vallahi çok pahalı. Zaten halk kendi suyunu ödeyemiyor yani. Canı sağ olsun. Yapsın. Hakkı. Sıkıntı yok yani. %40'lık bir zam. Yaptıysa doğrudur. Katılıyorum ona yani. Helal olsun. Her türlü helal olsun. Her zaman yanındayız. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu suya %40 zam yapmak istedi. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın müdahalesiyle bu zam %15'e düştü. Peki vatandaşlar suya yapılan hem bu zam teklifini %40'ı hem de %15'lik zam mı nasıl yorumlayacak? Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? İyi seyirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya İmamoğlu %40 zam yapmak istedi. Ne düşünüyorsunuz? Haklıdır, bir sebep vardır mutlaka ki. Sebepsiz yapacağını düşünmüyorum. Daha öncesinde ucuz su içeceğiz demişti. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla bu zam %15'e düşürüldü. Ulaşımı da ucuzlatacağız demişti. Ona da %35'ten daha fazla bir zam geldi. Bekliyor muydunuz bu zamları İstanbul'da? Yani aslında bekliyorduk. Çünkü birçok yerden maddi imkanlarını kıstıklarını düşünüyorum. İmamoğlu'nun tekliflerinin hepsi, projelerinin %95'i Cumhur İttifakı tarafından onaylandı. Yani önüne taş koyma durumu aslında hukuki olarak yok. Ama çoğu yerleri Kültür Bakanlığı hizmetine diye aldılar elinden mesela gelir kaynaklarının tümünü. Bir de o kısım var. Nereye aldılar mesela? Yani mesela nereye aldılar? Ben aklıma gelmiyor ama aldılar yani. Pekala. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi %40'lık bir zam teklifi götürdü. İmamoğlu ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence %40 fazla. %10, %20 tamam da %40 millet nasıl ödesin yani? AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın müdahalesiyle %15'e düşürüldü bu zam. %15 makbul bir fiyat bence. Peki bu %40 teklifini İmamoğlu neden yaptı? Bekliyor muydunuz İmamoğlu'ndan böyle bir zam teklifi? O kadarını beklemiyorduk yani. Fazla oldu. Çok teşekkürler. Merhabalar abim. Suya %40'lık bir zam teklifi yapıldı İmamoğlu tarafından. Ne düşünüyorsunuz? Görüp göreceğimiz bu olur ya. Şimdiye kadar söylediklerinin hep aksini yapıyor. Yani alıp alabileceği en son bu. Ben geçen sefer de söyledim. Beylikdüzü'nü bile alamayacak artık. Hep güvenenleri boşa çıkardı. Siz bekliyor muydunuz İmamoğlu'ndan böyle bir zam? İmamoğlu yapıyorsa meclis kararıyla mı çıkıyor? AKP Zam teklifini İmamoğlu %40 yaptı. Meclis kararıyla %15'e düştü. İmamoğlu suya %40'lık bir zam teklifi yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Zam mı yaptı? Zam teklifi yaptı. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla bu %40 %15'e düşürdü. İyi. Millet fakir. Parası zaten yok. %40 yerine %15 versin. İyi değil mi? Bekliyor muydunuz İmamoğlu'ndan böyle %40'lık teklif? Tabii bekliyordum. Bu herkese yardımcı oluyor öylece. Çok güzel yaptı. İmamoğlu suya %40'lık bir zam teklifi yaptı. İyi yapmadı. Bekliyor muydunuz? Yok canım, öyle bir şey bekledi mi? Zam bekledi mi? İmamoğlu'nu desteklemiş miydiniz? Hayır. Desteklememiştiniz. Desteklemem. Daha önce suda ve ulaşımda indirim olacak demişti İmamoğlu. Yalan söylemiş. Yalan söylemiş demek ki. İyi yapmıyor böyle. Bugün işte taki seçimler sıfır şey yapacak. Kaybedecek diyorsunuz. Tabii canım, yani bu şekilde CHP kaybeder. Yani oldu. Peki. İmamoğlu suya %40'lık bir zam teklifi götürdü. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok pahalı. Zaten halk kendi suyunu ödeyemiyor yani. Bekliyor muydunuz İmamoğlu'ndan böyle bir zam? Hayır, hiç böyle bir şey beklemiyorum. Desteklemiş miydiniz? Desteklemiştik ama böyle hiçbir şey beklemiyorduk yani. Ulaşıma da gelen zamları biliyorsunuz. Evet, onu da hiç beklemiyorduk. Yani halk zaten geçimden aciz. Önümüzdeki seçimlerde yine İmamoğlu'nu desteklemeyi düşünüyor musunuz böyle? Bu şekliyle desteklemeyi hiç düşünmüyorum. İmamoğlu suya %40'lık bir zam teklifi götürdü. Ne düşünüyorsunuz? Halk için iyi değil. Bekliyor muydunuz İmamoğlu'ndan böyle? Ya beklemiyorduk da şöyle bir şey var bir de. Her şeye zam geldiği için mecburiyetten oldu galiba biraz da. Zaruri yani. Her şeye zam geliyor. Dolar yükseliyor, altın yükseliyor, hepsi yükseliyor, her şey yükseliyor. Gıda maddesi, petrol hepsi yükseliyor. Çok teşekkürler. Sağ olun. Size de soralım. İmamoğlu suya %40'lık bir zam teklifi götürdü. Kim götürdü? İmamoğlu. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla da %15'e düşürüldü bu zam. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum ki? Ekrem İmamoğlu bana göre eğer yapıyorsa doğru yapıyor. Onlar da politik olarak yapıyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nu savunmuyorum ama yaptığı icraatlara bakarak konuşuyor. Hangi icraatları mesela? Bütün icraatlarına bakıyorum. Yani bak şimdi metrobüs olayı var yani en basit. Ne var metrobüs? Bilmek istiyoruz. Yarı yolda kalıyoruz. Bu Ekrem İmamoğlu'nun bir suçu değil. Sadece cezalandırıldığından dolayı bunun suçudur. Nasıl yani? Cezalandırılıyor. Bir kredi bulmuştur. Onaylanması gerekir tabii ki yurt dışı kredileri. O onaylanmıyor. Onaylanmadığı zaman ne yapılacak? Yani İstanbul'u cezalandırılmak için yapılan bir sistemdir. Ben kesinlikle CHP'li de değilim. Ekrem İmamoğlu taraftarı değil ama gerçekleri söylemek Peki zorunda. Ekrem İmamoğlu mesela örnek veriyorum seçimden önce İspark neden zarar eder anlamıyorum aklım almıyor demişti. Evet. Seçimden sonra İspark batmak üzere
zarar içerisinde zarar. Ne düşünüyorsun? Neden zarar? Geçmişe dönük ödenen ödemelerden dolayı zarar etmiş olabilir. Onun haricinde yani neden zarar etsin ki? Kendisi Parkın ne ödemesi olacak? Evet. Ne gideri var? ne gideri var? Eskiden ne gideri var? Olan gelirleri başka yerlere aktarıldığından dolayı zararlar var. Artık onlar kapanmıyor. Ekrem İmamoğlu ne yapabilir? Peki madem böyle olsaydı Ekrem İmamoğlu televizyona çıkardı ve İspark'ın bakın buralara gider gösterilmiş. O yüzden biz zarara uğradık demez miydi? İnan ki ben İmamoğlu'nu savunuyorum. Hiç savunmuyorsunuz zaten canım. Gerçekten Hiç. Gerçekten diyorum bak. Pekala, çok Gerçekten teşekkür söylüyorum. Çok sağ ol. Gerçekten söylüyorum yani. Pekala. Çok sağ ol. Ama maalesef bu zamanda gerçekleri söylediğin zaman bizim zaten Türk halkımız kabul etmez gerçekleri, anlatabiliyor muyum? Hemen bir şey savunduğun zaman ve o zaman Avrupa'da yaşasaydın kardeşim. Yo öyle bir şey demeleri çok yanlış. Kim Türkiye veya Türkiye'yi ya sen ama yani gerçek sen ama hainsin veya sen mutlaka ya CHP'lisin ya karşıdaki ittifak, bundan hiçbir tanesi de değilim. Ben sana söyleyeyim, ben Doğru Yol Partiliyim. Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve sağcı bir kökenliyim. Kesinlikle benim solculukla hiçbir ilişkim olmamıştır. Yani üniversite yıllarında da olmadı. Ama doğruları ben söylerim yani. Söylemek zorundayım çünkü benim kültürüm bu. Gerekli. Benim mücadelem böyle olmuş. Doğruları anlatabiliyor muyum? Yani benim arkamda babam olmadan ben işlerimi nasıl yürütebilirim? Yoksa benim işim zaten yürüyor. Yanlış anlama. Ben istediğim şeyi yapıyorum Türkiye'de. Ama bu önemli değil ki. Benim köylü babam bunu yapabiliyor mu? Amcam yapamaz maalesef. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu arada %40'lık zam teklifi Cumhur İttifakı'nın oylarıyla %35'e düşürüldü. Ya Bilginiz o olsun. kadar önemli değil ki. Keşke buna Tamam. şey yapın. İmamoğlu suya %40'lık bir zam teklifi yaptı. Ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Canı sağ olsun. Sağ olun. Canı sağ olsun. İmamoğlu suya %40'lık bir zam teklifi yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Kim? İmamoğlu. %40'lık bir zam. Yaptıysa doğrudur. Katılıyorum ona yani. Helal olsun. Her türlü helal olsun. Her zaman yanındayız. Peki ulaşıma da %35'lik bir zam yapmıştı. Daha fazla hatta. Yapsın. Hakkı. Sıkıntı yok yani. İspark zarara uğramıştı bu yıl. O konuda bilgim yok ya. Ben şu an yabancıyım burada. Ben destekliyorum kendisini. AK Parti destek. Hayır. Pekala. Çok Sağ ol. teşekkürler. Çok sağ ol. Hayırlı günler olsun. Destekler ya. Kim destekler? Ya bizi hep öldürdü ya. Acımızdan öldürecek. Vallahi herkesi. Aç mısın? Kim iyiyse tabacı, kim iyiyse o kazansın. Niye şu misir 5 lira? Ben yoldan gelmişim Tavuzak Sarıyer'den. Bir misir alabildim. Daha ne alabileyim? Oradan sonra hangisi olursa olsun, iyi bir insan olsun. Hangisi kazanırsa kazansın. Ben hiç ayrımım yok ama AK Parti bizi mahvetti. Yemin ederim mahvetti ya. Niye mahvetti de kardeş? Yolda yaptırdı. Şey dedi, partal edeyim mi? Partal edeyim mi? Ediyor. Yaptırıyor. Ama biz az koyandan sonra ya, apartman yapsa ne olur? İmamoğlu'nu destekliyorum. Ya destekle adam diyeme, adam ileri vermiyorlar ki, ilanı geri çekiyorlar. Adam süt görse bile onu kabul etmiyorlar. Öteberi verse onu kabul etmiyorlar. Ben onları istemem ama adam öyle diyor. Geriye Şeyi merak ettim şimdi. İmamoğlu suya %40'lık bir zam teklifi götürdü. zam yok be, zam götürmedi. O etmedi onu zam. O yapmamış. O etmedi zamı. Kim etti biliyor musun? O başımızdaki büyük etti. Adama kötü demiyor. Kemal'im yapmaz zaten. Peki ulaşıma da %35'lik bir zam yaptı. Ne düşünüyorsun? Kim? İmamoğlu. İmamoğlu vallahi zam istemek. İmamoğlu rahat dursun. Rahat kendini geri çeksin. O zamına. Ama o yılarını çekiyorlar oğlum, yılarını çekiyorlar. Yani aslında ben köpek demiyorum da niye diyorlar biliyor musun? Verme ya şey. Verme şu fakire bir şey. Olur mu öyle? Sen bir Zaten Recep Tayyip Erdoğan o zaman İmamoğlu'na bunu yapma diyor. İmamoğlu da yapmıyor öyle. yapmıyor vallahi. Niye istin adam hep arkasından bırakmıyor. Ben ne onu tutuyorum ne onu tutuyorum. Pekala. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Vallahi kim iyi kazanırsa Allah bilsin. İsteyen de kim kazanır. İnşallah. Aynı duanıza binlerce kez amin. İnşallah inşallah. Vallahi ben demiyorum. Ama yaptım hadi demiyorum. Yol yaptım hadi demiyorum. Bir şey yaptım hadi demiyorum. Her şey. Şeyi merak ettim. Hani yaşınız kaç ayıptır sorun. 65. 65 yaşındasınız. Yani AK Parti'den önceki dönemi de çok net hatırlıyor. Anlamaz olur muyum oğlum? Anlayamam ben. Kurban olayım. Kötü bir insan değilim ben. Ama zam. Kendi dok acın halinden ne anlar? Ben acım o dok. Ben ne anlarım halin acın halisinden ya? Acım acı adam acı. Torunuma hindi şu simidi burada yiyemem ben. Torunum orada acı durdukluğun canım çiğdi ya. De hadi bakayım yavrum. Emekliler ne oluyor? Emekliler ne oluyor? Hiç zam koymadı. 14 senedir emekliyim. Vallahi aynı duruyor. Ne olacak? Ama. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok sağ ol. Sevgili izleyenler, yayınımızda ablamızla birlikte kapattık. Kendinize çok iyi bakın ama şunu da söylemek istiyorum. Çok sağ ol. Ablamız dedi ki bir hayat pahalılığı var. Yok mu? Var. Enflasyon her geçen gün yükseliyor mu? Evet. Bir yandan evet devletimiz İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı TİHA'ları Marmara'da, Akdeniz'de, diğer tarafta Suriye'siyle, Irak'ıyla, Yunanistan'ıyla uğraşırken bir tarafta da Libya ile Mısır'la anlaşmalar yapılıyor mu? Evet. Ülkemiz savunma sanayiye yeteri
yeterince destek veriyor mu? Evet. Ama sokaktaki vatandaşların şikayetlerinde de bir hayat pahalılığı var mı? Buna da evet. Zaten sokaktaki vatandaşların hayat pahalılığı. Bunu düzelttikten sonra vatandaşların pek önemli, ekonomi kadar önemli bir şikayetinin olacağını ben düşünmüyorum. O yüzden inşallah hani hükümetimiz de ekonomi ve hayat pahalılığı konusuna açıklamalar geliyor. Son çeyrekte enflasyon düşecek ama düşmüyor ve marketteki fiyatlar her geçen gün yükseliyor ve market fırsatçılarını da gözden kaçırmıyoruz. Onlar da var elbette ki. Bunlara da yeteri kadar denetim inşallah yapılır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Mert Armağan. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.